Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1-1,5 yaş arası bebek yeleği yapacağız. Tek renkte hemen hemen 1,5 ipten de çıkacak arkadaşlar. Normalde ipimiz ince olsa bir ipten de çıkıyor modelimiz. Fakat bu ip biraz kalın olduğu için bir ipten biraz da kullanacağız, öyle diyeyim. Evet, ipimi BİM'den aldım. Favori marka Ören Bayan'ın. Şöyle bunu işlemek için de misinalı bir şişe ihtiyacımız var. Çünkü yeleğimizi yakadan başlayacağız. Robasını öreceğiz. Kollarını ayıracağız. O yüzden misinalı bir şiş bizim için daha kullanışlı olur. 4 numara misinalı şiş kullanıyorum. Sizlerin eli sıkıysa 4,5 numarada kullanabilirsiniz. Benim elim biraz gevşek olduğu için ben 4 numara şiş tercih ettim. Evet, dediğim gibi ipiniz ince ise bir ipten de yeleğimiz çıkıyor arkadaşlar bu sayılarda. Evet, bir de yeleğimizin bitmiş halini göstereyim sizlere. Hangi modelden yapacağımızı göstereyim. Evet, yeleğimiz karnabahar modelimiz. Gördüğünüz gibi yakadan başladık. Robaya indik, kollarımızı ayırdık. Daha sonra modelimizi yaptık. Bu şekilde ön tarafı, şöyle arka tarafını da göstereyim. 1-1,5 yaş arası bebeklerimiz için tam ideal bir boyutta yelek oldu arkadaşlar. Evet, modelimiz de bu şekilde olacak. Şimdi yeleğimizi başlayalım. Misinalı şişimize tam 64 adet ilmek atalım. Şöyle biraz uzun bıraktım. Hemen şişimize ipimi doladım ve ilmeğimizi bu şekilde atmaya başlıyoruz. Tam 64 adet ilmeğimizi bu şekilde atalım. ...64 adet ilmeğimi şişimin üzerine bu şekilde dizdim. En son kalan ipimizi bu şekilde düğüm yaparız. Sonradan ilmeğimiz açılmasın diye bu şekilde sıkıca düğümümüzü attık. Şimdi ilmeklerimizi örmeye başlayacağız. Şöyle ilk ilmeğimizi örerek alacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde ters örgü yapacağız. Yani haroşa yapacağız. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. İlk sıramızı ben örüp geleyim. Sondan 2 ilmeğimizi örmeden şişimize alacağız arkadaşlar. Oraya kadar örüp geliyorum ben. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Onları bu şekilde örmeden şişimin üzerine aldım. Şöyle ters çeviriyorum. Ters çevirdikten sonra bu örmediğimiz ilmekleri alacağız arkadaşlar. Örerek alacağız. Bu şekilde yeleğimizin ön tarafının düzgün durmasını istiyorsak bu şekilde yapalım. Evet, haroşelerimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilk dişimiz oluştu. Tam arkadaşlar yakada 5 diş haroşe olana kadar öreceğiz. Yani gördüğünüz gibi ilk dişim bu. Böyle 5 diş olana kadar yakayı örüp gelelim.
Evet, bu tarafın son ilmeğine geldim. Gene 2 ilmeğimizi bu şekilde örmeden şişimizin üzerine aldık. İki taraftan da bu şekilde öreceğiz ön tarafı hanımlar, düzgün durması için yeleğimizin. Şimdi örmediğimiz ilmeği burada da örerek alıyoruz. Evet. Devam edelim. 5 diş olana kadar örüp gelelim. 5 diş haroşemi bu şekilde yaptım. Önden de 5 diş, arkadan da şöyle saydığımızda 5 diş haroşemiz tamam. Şimdi kollarımızı, arkayı, önü ayıracağız. Şöyle son 2 ilmeğimi örmeden takmıştım. Şimdi bunları örerek tekrardan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimizi bu şekilde haroşa ördük. Şimdi 6 ilmeğimizi de düz öreceğiz. Bu şekilde, yani ters örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Evet, burada 12, toplamda 12 ilmeğimizi ön örmüş olduk. Şimdi bir çoğaltma yapıyoruz. Bir düz aldık örgümüzü. Bir daha çoğaltma yapıyoruz. Şimdi 8 ilmeğimizi düz olarak alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, kolumuza da 8 ilmeğimizi düz olarak aldık. Şimdi tekrardan çoğaltma yapıyoruz ve bir ilmeğimizi düz bir şekilde ortada örüyoruz. Bu roba ayrımları arkadaşlar. Hemen bir tane daha çoğalttık ve arkayı örmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi önü ördük, robamızı yaptık, kolumuzu ördük, tekrardan roba ayrımımızı yaptık. Arkada normalde 20 ilmeğimizi düz öreceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi ördüm. 20 ilmeğimizi bu şekilde arkamızı öreceğiz. 20 ilmeğimi arka ördüm. Şimdi tekrardan çoğaltıyorum. Bir tanesini düz örüyorum robada. Tekrar yanından çoğaltıyorum. 8 tane kol ilmeğimizi örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 kolumuzu ördük. Şimdi çoğaltım yapıyoruz. Bir ilmeğimizi düz ördük. Tekrar öbür yanından çoğaltıyorum. 6 ilmeğimizi bu şekilde düz işliyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi kalan 6 ilmeğimizi de ön pat olarak ters örgü örüyoruz. 3 4 5 ve 6. Evet. Roba ayrımlarımızı yaptık. Önümüzü, arkamızı bu şekilde ön patla birlikte, şuradaki ön patla birlikte 12 ilmeğimiz ön, bir artırma yaptık. Bir tane araya düz işledik. Çubuk şeklinde o ilerleyecek zaten. 8 tane kolumuza yaptık. 20 tane arkaya, 8 gene kolumuza, 12 de önümüzü ayırmış olduk. Şimdi ters çeviriyoruz. Son 2 ilmeğimizi örmeden alacaktık hanımlar. Onu
dalgınlığıma geldi. Şöyle önümüz düz bir şekilde ilerlesin diye örmeden alacaktık. Şöyle tekrar şişimin üstüne alıyorum ve ters çeviriyorum. Şu düz görüntü olsun diye örmeden alıyoruz hanımlar. Şimdi örerek başlıyoruz. Örgümüzün arka kısmı bu. Hepsini haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde bu sıramızı da ters örgü örelim, gelelim. Çoğalttığımız ilmeklerimizi de öreceğiz. Evet, sıramızı bitirip gelelim. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle daha da belirgin hale geldi artık ayırdığımız yerler. Şimdi ön patımızı hemen yapıyoruz. 2 ilmeğimizi işlemeden almıştık. Şimdi ön patımızı bu şekilde hemen örelim. Alt taneyi ördük. Şimdi düz öreceğiz. Artırma yerine kadar bu şekilde sayılar belirgin olduğu için daha kolay olacak artık. Evet. Şimdi burada arttırmıştık hanımlar. Şu ortadaki çubuğumuz ilerleyecek zaten. Şu 3 tane arttırdığımızın yanından 3 tane ortada kalacak ilmeğimiz. Arttırdığımızın yanından tekrardan ilmeğimizi arttırdık. Şu önceki arttırdığımızı düz işliyoruz. Ortadaki çubuğumuzu işliyoruz ve bir yanındaki arttırdığımız çubuğu yine işliyoruz. 3 tane ilmeğimizi işledik ve tekrar arttırıyoruz. Şimdi kolumuzu örmeye devam ediyoruz. Bu sıramızda bu şekilde artırmalarımızı yaptık. Evet, kolumuzun sayılarını işledik. Şimdi 3 tane ilmeğimiz, gördüğünüz gibi daha önceki arttırdıklarımla ortada giden çubuğumuz burada. Onun üçünü birden düz öreceğiz şimdi. Hemen arttırmamı yapıyorum. Önceki arttırdığımı düz işledim. Ortadaki giden çubuğumuzu işledim. Ve yanındaki arttırdığımı işledim. Üçünü birlikte ördükten sonra hemen arttırmamı bu şekilde yapıyorum. Ve arkamızı düz bir şekilde işlemeye devam ediyorum. Şöyle göstereyim. İkinci artırmalarımı da kolumuzda yapmış olduk. Evet, sıra sonuna kadar gideyim. Daha sonra görüşelim tekrardan. Evet, sıra sonuna doğru geldim. Kolumuzdaki artırmayı da yaptım. Şöyle şimdi 1 2 3 ilmeğimizi düz işledim. Burada 3 ilmeğimi bıraktım. Bu şekilde arkadaşlar 2 4 6 8 9 ilmeğimi bırakmış oldum yani. Şuradan geriye dönüyorum arkadaşlar. Bu tarafa geçmeden geriye dönüyorum ve bu şekilde işlemeye devam edeceğiz. Niye bunu yaptım arkadaşlar? Yaka oyuntusu yapacağım. Bebek yeleklerinde, ceketlerinde daha iyi duruyor. Evet, 3 ilmeğimi düz olarak işlemedim. Şöyle geriye döndüm gördüğünüz gibi. Öbür tarafta da aynı işlemi yapacağım. 3 ilmeğimizi örmeyeceğim. Bu şekilde haroşa olarak devam edelim. Yani ters örgü olarak devam edelim. Sıra sonuna geldiğimizde tekrardan görüşelim. Evet, arkadan da 9 ilmeğimiz kaldı. Burada arkadan
Şimdi örmeden şöyle geriye dönüyorum ve buradan devam edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası şişimin üstünde kaldı. Burada da oyuntumuzu yapmış olacağız. Hemen devam ediyoruz örgümüze. Şöyle ters bir şekilde düz örgülerimizi ördüm. 3 adet. Şimdi gene çoğaltma yapacağız. Fakat buradaki çoğaltmamızı örüyoruz. Şu orta çubuğumuza takip edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önceki çoğaltmalarımı bu sefer ördüm. Orta çubuğumuzun yanından bir arttırma yapıyorum. Şimdi ortadaki giden çubuğumuzu düz işledim. Bir arttırma daha yapıp kolumuzu örmeye devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Buradaki artırmam birinci artırmamı yaptım. İkinci artırmamı, şu an üçüncü artırmalarımızı yapıyoruz. Hemen kolumu örüyorum. Kolumuzun artırmaları bu şekilde devam edecek. Daha önce bırakmıştık 3 tanesini, hatırlıyorsanız. Şimdi şu ortadaki çubuğu takip edeceğiz. O çubuğa gelene kadar ördüm. Hemen bir artırma yaptım. Ortadaki çubuğumu işledim. Bir artırma daha yaptım ve arkanın örgüleriyle devam ediyorum. Artırmalarımı bu şekilde yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonundan 2 ilmek kalana kadar örelim arkadaşlar. Evet, sıra sonunda artırmamı yaptım. En son kolun bitiminde 2 ilmeğimi ördüm. Böyle şişimde 2 ilmeğimi gene bıraktım arkadaşlar. Toplam buradaki kalan şişimdeki ilmeğimin sayısı 11 oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yani bu şekilde önce 3 ilmeğimi bıraktım. Şu an 2 ilmeğimi bıraktım. Gördüğünüz gibi oyuntumuz oluştu. Böyle bu şekilde oluştu. Şimdi buradan geri dönüyorum ve ters örgümü örmeye devam ediyorum. Arkayı bu şekilde öreceğiz. Aynı öbür taraftan da 2 ilmeğimizi bırakacağız. Oraya kadar örüp geliyorum. Arkadan ördüm geldim sıra sonuna kadar. Burada 2 ilmeğimi gene bıraktım. Burada da sayımız 11 oldu. Bu şişimde kalan ilmek ve ters çeviriyorum. Şimdi düz ilmeklerimi bu şekilde almaya devam ediyorum. Düz ördüm. Şu ortadaki çubuğumuzun önceki çoğalttığım ilmeğimle şöyle, gördüğünüz gibi şu ortadaki çubuğum, bu sefer ortadaki çubuğumun yanındaki ilmeğimizi de bırakıyorum. 3 tanesini bıraktım yani. Şimdi çoğaltmamızı yaptım. Hemen bir ortadaki çubuğumu işledim. 2, bir de yanındaki çubuğumu işledim. 3. Tekrardan çoğaltmamızı yaptım ve kolumuzu bu şekilde örmeye başladım. Yani sistem arkadaşlar şöyle göstereyim. Önce bir tane çoğaltıyoruz çubuğumuzun yanından. Daha sonraki sıramızda 3 çubuğumuzun yanlarındakini de bırakıyoruz. 3 tane bırakıp 2 yanından çoğaltıyoruz. Yani şu şekilde çoğaltmayı yapmış oluyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Çoğaltmalarımızı robalarımızda yapalım. Son bir ilmek kalınca tekrardan görüşelim. Evet, son bir ilmeğim kalana kadar burada bıraktım. Bir ilmeğimi bıraktım. Toplamda burada ilmeğimizin sayısı 12 oldu arkadaşlar. Yani 3, 2, 1 diye bırakmış oldum. Şöyle de gördüğünüz gibi oyuntumuzu yapmış olduk. Bunu ilerleyen biraz daha ilerledikten sonra daha da belirgin hale gelecek yaka oyuntumuz. Şimdi buradan geri dönüyorum. Bir ilmeğim burada kaldı gördüğünüz gibi. Geri dönüyorum ve ters bir şekilde
bu sıramızı örüyoruz. Ta ki öbür sırada bir tane kalana kadar, yani sondan birini de bu tarafta bırakacağım. Evet, bu şekilde örüp gelelim. Son bir ilmeğimi de burada bıraktım. Burada da sayımız 12 tane ilmeğimiz şişimizin üstünde kalmış oldu. Hemen geri dönüyorum. Artık yaka oyuntumuzu bitirdik arkadaşlar. Son bıraktık, bitti. Şöyle. Şimdi normal oyuntu yapmayacağız artık. Normal robalarımızda artırmalarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi şu çubuğumuzun kenarındakini bir önceki sırada 3 tane bırakmıştık. Şimdi çubuğumuzun iki yanından artıracağız. Çubuğumuza kadar işledik. Şimdi şöyle takip ediyorum. Bir tane çoğalttım. Ortadaki çubuğumuzu işledim. Tekrar yanından çoğalttım ve kolumuzu örmeye devam ediyorum. Şöyle de göstereyim. Arttırmalarımızı şöyle çift çift duruyor arkadaşlar. Çok da güzel bir roba artırması oluyor bu. Sıra sonuna kadar bu şekilde robada artırmalarımızı yaparaktan örelim gelelim hanımlar. Evet, sonuna kadar geldim, en son kol ayrımının oraya kadar. Şimdi buradaki bıraktığımız ilmeklerimizi de bu şekilde örüyoruz. Artık hani oyuntuyu bitirdik. Bu şekilde ördük. Buradaki patımızı 6 tane ters örgü olarak alıyoruz. 2 3 4 sondaki 2 ilmeğimizi örmeden aldık. Ters çevirdik artık. Arkayı da sıra sonuna kadar ters örgü olarak örüp gelelim. Tersten de bıraktığımız ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz hanımlar. Hani oyuntu için bıraktığımız ilmeklerimizi artık bu sıramızda örüyoruz. Evet. Bu şekilde oyuntumuzu da bitirmiş olduk. Yaka oyuntumuzu. Şimdi bu sıramızda ilik açacağız. Düğme iliğimizi. Hemen 2 tane bırakmış olduğum ilmeğimi işliyorum burada. Evet, 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 ilmeğimizi birlikte alıyorum. Yani kesmiş oluyoruz burada. Daha sonra bir artırma yapıyorum ve ilmeklerimizi ördüm. 6 ilmeğimiz, ön pat ilmeğimizi örmüş olduk. Gördüğünüz gibi şimdi burada bir düğme iliğimiz açıldı. Şimdi devam ediyoruz. Örmeye gene çoğaltmalarımızı yapacağız robalarımızda. Şöyle gördüğünüz gibi ön oyuntumuzda gerçekten çok güzel bir şekilde oluştu arkadaşlar. Evet, şimdi burada ben örmeye devam edeceğim kamera arkasından. Sizler de örün. Tam 18 burada arttırma olana kadar, şu kolda 18 arttırma olana kadar örelim gelelim. Ben şu an 1 2 3 4 5 artırmamı yaptım. Bu artırmalar 18, yani şu VV duran kısım 9 tane olacak arkadaşlar. Öyle de sayabilirsiniz veya şöyle tek tek 1 2 3 4 diye de sayabilirsiniz. Tam şöyle tek tek saydığınızda 18 artırma olana kadar yeleğimizin robasını örüp gelelim. Daha sonra kol uçlarını, kol ayrımını yapacağız
Evet, sizler de örün, ben de örüp geleyim arkadaşlar. Evet, ben robamızı ördüm. Şimdi kolumuzu keseceğiz. O sıraya geldik. Toplamda 18 sıra demiştim. Şöyle çift çift saydığımızda ben 20 sıra yaptım arkadaşlar. Daha iyi durdu. Sizler de bu şekilde 20 sıra yapın. Yani 10 tane şöyle çiftli sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sayacağız. 10 adet, yani toplamda çift çift sayarsak da 20 adet çoğaltmamız oldu. Bu şekilde çoğaltmalarımızı bitirdik. Şimdi bir de hanımlar, şu ilk başta bir ilik açmıştık, düğme iliği. Tam şöyle sayacaksınız haroşeden 11 diş sonra 12. dişe tekrardan ikinci iliğimizi açtık. Bu düğme iliklerimizi unutmayın sizler de. Şimdi kolumuzu keseceğiz. Öndeki patımızı yine aynı şekilde örüyoruz. Altı ilmeğimizi bu şekilde haroşa örüyoruz. Evet, şimdi ters örgüyü bitirdikten sonra düz örgümüze geçtik. Tam ön patla birlikte 33 ilmeğimizi, yani şuradaki çubuğumuzu öne katacağız arkadaşlar. O çubuğumuzla birlikte tam 33 ilmeğimizi düz bir şekilde örüp gelelim. 33 ilmeğimi şuradaki robadan ayrımlardaki bu çubuğu takip edeceğiz. Bu çubuğumuzu da ön ilmeğimize ön tarafa aldık. Toplamda artırma yapmadık. Burada gördüğünüz gibi artık artırmalarımız bitti. 33 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi kalan kolumuzu buradaki çoğaltma ilmeğimizle birlikte kolumuzu tersten örüyoruz. Evet, bütün kol sıramızı bu şekilde tersten örelim. Ta ki buradaki çubuğa kadar, öbür çubuğa kadar örelim arkadaşlar. Evet, kolumuzu ters örgü olarak, yani haroşa örgü olarak buradaki kol artırmamıza kadar, yani buradaki çubuğa kadar işledik. Yani 44 ilmeği haroşa ördük kolumuzda. Şimdi buradan ters çeviriyoruz. Kolumuzun örmeye devam ediyoruz. Yani kola tam 4 diş haroşa öreceğiz arkadaşlar. O yüzden kolumuzu burada örüp o öbür kola öyle geçeceğiz. Hemen geri döndüm. Haroşelerimizi örmeye devam ediyorum. Evet, şöyle arkadaşlar, birinci dişimizi yaptık. Bu 4 diş olana kadar kolumuzu örelim. Evet, sizler de örün. Ben de kamera arkasında örüp geleyim. Kolda 4 diş haroşemizi ördük. Şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4 diş haroşemiz oldu. Şöyle göstereyim. Ön tarafımız burası. Kolumuz. Şimdi kolumuzu keseceğiz. 2 ilmeğimizi, hatta kolumuzu keserken aynı 4 numara bir başka bir şiş getireceğim ben. Böylelikle daha rahat bir kesim olur. Hemen şöyle, hatta şunu şöyle çıkartacağım. Keserken şöyle 2 ilmeğimizi tersten bu şekilde kesiyoruz. 2 ilmeğimizi aldık birlikte. Tekrar çıkan ilmeğimizi şişimize taktık. 2 ilmeğimizi birlikte aldık. Çıkan ilmeğimizi tekrardan şişimizin üzerine taktık. Hemen 2 ilmeğimizi birlikte ördük.
çıkan tek ilmeğimizi şişimizin üzerine geri taktık. Kesme işlemimiz de bu şekilde olacak. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde kesip gelelim. Kol ilmeklerimizi bu şekilde kestim, bitirdim. Şimdi şişimizi şöyle bırakıyorum. Elimizde şöyle bir tığımız varsa, benim elimde 3 numara tığım var. Hemen 3 numara tığımı aldım. Son ilmeğimizi kopartmadan, yani kır bağla yapmamak için şöyle yeleğimizi, ön yüzü bu. Şöyle öbür kestiğimiz ilmeklerle birlikte burayı birbirine eklemiş olacağız hanımlar. Şöyle öbür ilmeğimizin ilk parçasıyla aldım. Şöyle sırasıyla ilmeklerimizi birbirine ekleyeceğiz. Zaten kısacık bir yer. Bu şekilde çok sıkı sıkı yapmayın. Serbest bırakın. Şöyle 4 ilmeğimizi sırasıyla örelim. Son koltuk altını da ördüm. Çıkan ilmeğimizi bu şekilde sündürdüm. Burayı birbirine eklemiş oldum. Şu ilmeğimizi hemen şişime takıyorum. Şöyle de ters çevirdim. Tekrar düz yüzüne çevirdim. Tersinden, çünkü ekleme işlemini yaptık. Hemen şöyle buradaki çubuğumuz vardı biliyorsunuz arkadaşlar. İlmeğimiz burada. İlk ilmeğimiz olmuş oldu. Hemen yandaki ilmekle yeleğimizin arkasını örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde düz bir şekilde yeleğimizin arkasını öreceğiz. İpimizi kırmadan öbür kola kadar örüp geleceğiz. Evet, sizler de örün, ben de öreyim. Gördüğünüz gibi kolumuzun dikişini de burada yapmış olduk. Hiç ipimizi kırmadan kolumuz bitti. Şöyle ben öbür kolumuza kadar örüp geliyorum. Arkadaki ilmeklerimizi ördük. Bu kenardaki çubuklarımızı da arkaya dahil edince tam 58 tane ilmeğimiz arkada oluştu. Şöyle arkamızı da ördük. Kolumuzun da şöyle göstereyim duruşunu. Bu şekilde kolumuz tamamlanmış oldu. Şimdi hemen öbür kolumuza geçeceğiz. Buradaki ilmeğimizi, ortadaki giden ilmeğimizi arkaya dahil ettikten sonra şimdi kolumuzu örmeye başlıyoruz. Gene haroşa yapacağız arkadaşlar. 4 diş haroşemiz olacak. Evet, bu şekilde öbür çubuğumuza kadar haroşemizi işleyelim. Öbür koldaki gibi 4 diş yapalım. Tığla birlikte birleştirelim. Gelelim. Diğer kolumu da ben bu şekilde ördüm. Tığladım arkadaşlar. İki kolumuzu da bitirdik. Şimdi tekrardan misinalı şişimize en sonki ilmeğimi aldım ve düz örgüyle şöyle biraz da sıkın, gevşek gevşek durmasın, şöyle iyice sıkın, açıklık durmasın hanımlar. Düz örgüyle ön ilmeklerimizi örelim. Evet, önümüzü ördükten sonra kenar patımızı da örelim. Arka sırada tekrardan görüşelim.
Önümüzü ördük. Kenar patımı da ördüm. Şöyle son 2 ilmeğimi almadım. Şu görüntüyü vermek için, hani düz bir görüntü olsun diye bu işlemi yapıyoruz hanımlar. Evet, şimdi şişimin üzerinde ilmeklerimin arkayı önleri toplamış oldum. Şöyle de göstereyim. Kollarımı da çıkarmış olduk. Evet. Şöyle hanımlar. Şimdi 3 sıra haroşa yapacağız. Arka sıramızı düz haroşa örüp geliyoruz arkadaşlar. Arka sıramızı düz haroşa örüp geldikten sonra ön yüzümüze geçtik. Hemen kenar patımı işledim. Şimdi burada 3 sıra haroşa öreceğiz. Yani ters öreceğiz arkadaşlar. Hemen ilk sıramıza başlayalım. Koltuk altına kadar bu şekilde örelim. Çünkü koltuk altında çoğaltmamız var. Bu sırada 3 adet modelimiz denk düşsün diye 3 adet çoğaltma yapacağız. İkisini bir kolundan, birini bir kolundan yapacağız. Evet, koltuk altına kadar örüp geliyorum. Koltuk altına kadar ördüm. Şimdi burada bir gizli artırma yapacağız. Hemen bir tanesini bu şekilde yaptım. Şu şekilde gizli artırmamızı yaptım. Bir ilmeğimizi örüyorum. Bir artırma daha yapıyoruz. Aynı gizli artırma yapıyorum. Bu şekilde 2 tanesini burada artırmış olacağım. Diğer koltuk altına kadar örüp gelelim. Evet, gizli artırmamı yaptım. Diğer koltuk altımıza geldik. Tam şöyle ortalı tutacağız. Bir ilmek daha örüyorum. Ve bir gizli artırma yapıyorum. Evet. Toplamda 3 adet artırmamızı da yaptık. Çünkü modelimizin denk düşmesi için modelimiz 5 artı 3, 5 artı 3, 5 artı 3 o şekilde ilerleyeceği için modelimizin denk düşmesi lazım. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz ve 3 diş burada haroşemizi öreceğiz. 3 diş haroşemizi ördükten sonra bir sırada tersinden öreceğiz. Bu şekilde düz olacak arkadaşlar örgümüz. Düz örgü öreceğiz. Daha sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Evet, ben 3 diş haroşemi bir sırada düz örgümü örüp geleyim. Sizler de örün. Daha sonra modelimizi birlikte kuralım inşallah. Evet, 3 haroşemizi örmeden ben size buranın sayılarını da vermek istiyorum hanımlar. Toplamda ilmeğimizde şu an 133 tane ilmeğimiz oluştu. 133 ilmeğin toplamda 33 ilmek önde, 44 ilmek kolda, 62 ilmek arkada, 44 ilmek tekrardan kolda, 33 ilmeğimiz önde oldu ve 3 adet de artırma yaptık. Toplamda gövdemizde 133 tane ilmeğimiz oldu. Kolları ayırdık. Şöyle kollarımızı ayırdıktan sonra toplam şişimizin üzerinde 3 artırmayla birlikte 133 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Bunu da söylemek istedim. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, gövdemizin 3 diş haroşesini ördüm. Ördükten sonra bir sırada düz bir şekilde ördüm. Arkadan ters ördüm, geldim. Yani düz bir şekilde bir sıra daha örmüş oldum. Evet, şimdi modelimizi kuracağız birlikte. Modelimiz 6 sırada oluşuyor hanımlar. Şimdi ilk sıramızı yapacağız. Hemen 6 diş patımızı, kenar patımızı ördüm. Şimdi öndeki ilk 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Pattan önceki 2 ilmeğimizi birlikte alacağız. Yani başta sonda 2 ilmeklerimizi birlikte alacağız modelimizi kurarken ilk sırasında. Evet, 2 ilmeğimizi birlikte
aldım. Şimdi bir doladım, bir ördüm. Bir doladım, 2'yi ördüm. Bir doladım, 3'ü ördüm. Bir doladım, 4'ü ördüm. Bir doladım, 5'i ördüm. Bir doladım, 3 ilmeğimizi birlikte bu şekilde aldım. Hemen bir doladım, biri ördüm, bir doladım, 2'yi ördüm, bir doladım, 3'ü ördüm, bir doladım, 4'ü ördüm, bir doladım, 5'i ördüm, bir doladım, 3 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Evet. Hemen bir doladım, biri ördüm, bir doladım, ikinci ilmeğimizi ördüm, 3 doladım, üçüncü ilmeğimizi ördüm, bir doladım, dördüncü ilmeğimizi ördüm, bir doladım, beşinci ilmeğimizi ördüm ve bir doladım. 3 ilmeğimizi birlikte topladık. Evet. Yani 5 ilmeğimizi dolayarak teker teker alıyoruz. Bir dolayıp 3 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Bu şekilde bu sıramız, ilk sıramızı tamamlamış olacağız. Hemen birlikte bir kere daha yapalım. Hemen bir doladım. Birinci ilmeğimi ördüm. Bir doladım. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Dördüncü ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Beşinci ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 3 ilmeğimizi birlikte ördük. Evet, modelimin birinci kısmı bu şekilde. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda pattan önceki 2 ilmeğimizi, kalan 2 ilmeğimizi de birlikte alacağız arkadaşlar. Örelim, gelelim. Evet, son 5 ilmeğimizi bu şekilde dolayıp aldım. Doluyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Sonda pattan önceki son 2 ilmeğimizi de bu şekilde alıyoruz. Evet, şimdi hemen kenar patımızı örüyoruz. 2 3 4 son 2 ilmeğimizi örmeden şişimize aldık. Şimdi ters çeviriyoruz. Tersten de kenar patımızı hemen örüyoruz. Kenar patımızı örelim. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi örgümüzün ikinci sırasındayız. Bu sıramızı düz örgü öreceğiz. Haroşa örmeyeceğiz arkadaşlar. Düz örgü olarak bu sıramızı tamamlayacağız. Bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde alacağız. Evet, bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Evet. Örgümüzün 3. sırasındayız. Yani modelimizi kuracağımız 3. sıradayız. Ben hemen yan patı tekrardan ördüm. 6 ilmeğimizi bu şekilde ördüm. Şimdi 3. sıramızda gene ilk baştaki 2 ilmeğimizi birlikte ördük. Şimdi 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 ilmeğimizi düz bir şekilde ördük. 3 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Bu sıramızda böyle ilerleyecek. 9 ilmeğimizi düz bir şekilde öreceğiz. 3 ilmeğimizi birlikte alacağız. Evet, şimdi 9 ilmeğimizi tekrardan düz bir şekilde örüyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve de 9. ilmeğimizi düz bir şekilde ördük. 3 ilmeğimizi bu şekilde birlikte topluyoruz. Tekrardan 9 ilmeğimizi öreceğiz. Gene başta ve sonda 2 ilmeğimizi birlikte öreceğiz. Aynı birinci sırada yaptığımız gibi. En baştaki ilmeğimizi çift aldık. Sondaki ilmeğimizi de çift alacağız. Araları 9 ilmek düz olacak arkadaşlar. Bu sıramızda bu şekilde yapalım. Gelelim. 9 ilmeğimi ördüm. Sondaki 2 ilmeğimizi de birlikte aldık. Hemen kenar patımızı örerek 4. sıramıza geçeceğiz. Evet, 4. sıramıza geçtik. 4. sıramızı da arkadan hep ters örgü öreceğiz. Yani haroşa örgü öreceğiz arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Sadece ilk sıranın arkasında düz örgü örüyoruz. Öbür sıralarda arkadan hep ters örgümüzü öreceğiz. Evet, sizler de yapın. Ben de yapıp geleyim. Modelimizin 5. sırasındayız. Hemen kenar patımı ördüm. Burada da ilk baştaki ilmeğimizin ikisini birlikte alıyoruz. Hemen 7 tane düz ilmeğimizi işliyoruz. 3. 4. 5. 6. ve 7 ilmeğimizi işledik. 3 ilmeğimizi birlikte topluyoruz. 7 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 ilmeğimizi birlikte topluyoruz. Sadece baştaki ve sondaki ilmeklerimizi 2 tane alıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz bayağı bir meydana çıkmaya başladı. 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 ilmeğimizi de birlikte örüyoruz. 7 ilmeğimizi örüyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde devam edecek. Sıra sonuna kadar gidip gelelim. Modelimizin son sırasına geldik. Kenar patımı işledim. Aynı bu sırada bir önceki sırada yaptığımız gibi hep ters örgü örüyoruz. Yani haroşa örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimiz 6 sırada bir kendini tekrarlıyor arkadaşlar. Şu an biz 6. sıramızı yapıyoruz. Bu sıramız bittikten sonra tekrardan modelimizi kuracağız. Evet, ben bu sırayı tamamlayıp geleyim. Bu şekilde devam edecek. Sırf
haroşa olarak. Modelimin birini kurmuş olduk. Sevgili hanımlar, bu şekilde. Şimdi kenar patımı ördüm. İkinci modelimi kurmaya başlıyoruz. Hemen baştaki ilk ilmeğimizi bu şekilde aldık. Bir doladım. Birinci ilmeğimi doladım. İkinci ilmeğimi doladım. Üçüncü ilmeğimi doladım. Dördüncü ilmeğimi doladım. Beşinci ilmeğimi doladım. 3 ilmeğimi birden kesiyorum. Doladım. Birinci ilmeğimi doladım. İkinci ilmeğimi doladım. Üçüncü ilmeğimi doladım. Dördüncü ilmeğimi doladım. Beşinci ilmeğimi doladım. 3 ilmeğimi birden alıyorum. Bu şekilde ikinci örneğimize de şöyle başlamış olduk hanımlar. Evet, modelimiz bu şekilde devam edecek. 6 sırada bir kendini tekrarlayan bir model olacak. Tam bu şekilde 8 tane model yapacağız yeleğimiz bitene kadar. Evet, 8 tane modelimizi yaptıktan sonra en alt sırasına 5 diş haroşa örüp modelimizi tamamlayacağız. Buradaki ilik açmayı da unutmayın arkadaşlar. 11 diş arasında 12. dişe iliklerimizi açacağız. Onu da unutmayın. Evet, bu şekilde ben modelimi yapayım. Yapamazsanız tekrar videoyu sardırıp tekrar bakabilirsiniz. Ben tekrardan kurmaya başladım. Şöyle bilinsin diye. Evet, sizler de örün. Ben de örüp geliyorum. Yeleğimiz bitti. Gördüğünüz gibi 8 tane bu şekilde modelimizi kurduk. En alt lastik kısmına da 6 haroşemizi yaptık. İliklerimizi de bu şekilde açtık hanımlar. Çok güzel, harika bir yelek oldu. Düğmelerini de dikeceğiz. Bebeklerimiz giyecek. Yeleğimiz 1-1,5, hatta bebeğimizin kilosuna göre 2 yaşa kadar da giyebilecek bir yelek oldu. Evet, bugünlük de size bu yeleğin tarifini vermek istedim. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsınız. İlk defa da beni bu videoyla ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Beni buraya kadar izleyip dinleyen, takip eden, yorum yapan, özellikle beğeni bırakan bütün takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.